Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü gezi yerimiz Batum. Batum'un tarihi ve turistik yerlerini hep beraber gezeceğiz. Umarım hepinizin keyif alacağı muhteşem bir gezi olacak. Gezimize başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi hazırsanız eğer gelin hep beraber Batum'un etkileyici sokaklarında ve büyüleyici mimarileri arasında gezinelim. İlk olarak Sarp sınır kapısından Batum'a giriş yapıyoruz. Bizleri ilk karşılayan yerlerden biri Ganio Kalesi. Tarihi açıdan oldukça önemli olan kale, sahip olduğu Osmanlı mimarisi nedeniyle yılın birçok döneminde ziyaretçi akınına uğramaktadır. Hakkında birçok farklı hikaye bulunan Ganio Kalesi, yılın her döneminde ziyarete açıktır. Daha sonra yolumuzun hemen sağında Aziz Andreas heykeli ile karşılaşmaktayız. Yanındaki mini şelale ile ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunmaktadır. Gürcistan'a gelen Havari Aziz Andreas Hristiyanlığı yaymak için Batum'un güneydoğusuna yerleşip çalışmalarını burada yürütmüştür. Hristiyanlığı kabul eden Gürcüler, Aziz Andreas için yolumuzu aydınlatan ışık tabirini kullanmaktadırlar. Sonrasında sahilin hemen yanında bulunan 6 Mayıs Parkı selamlıyor bizleri. Şehir parkı olarak değerlendirilen parkın bir bölümünde hayvanat bahçesi, Yunus Akvaryumu, oyun parkı ve gölet yer almaktadır. Her yaştan ziyaretçi girişinin mümkün olduğu park, yılın her günü ziyarete açıktır. Daha sonra Yeni Batum'dan, yani yeni yapıların ve plazaların arasından geçip Eski Batum'a, konaklayacağımız otele geçiyoruz. Burada biraz dinlendikten sonra gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk ziyaret ettiğimiz tarihi mekan Batum Meryem Ana Katedral Kilisesi. Meryem Ana Katedral Kilisesi, tarihi yansıtışı ve mimari dokusu ile göz alıcı bir tasarıma sahiptir. Kilise, Batum'da görülmesi gereken yerler listesinin ilk sıralarında bulunmaktadır. Meryem Ana Katedrali, şehrin en önemli dini yapılarından biridir. Neo-Gotik tarzda inşa edilmiştir ve 19. yüzyılın sonlarında tamamlanmıştır. Gürcistan Ortodoks Kilisesi'ne ait olan katedral, ülkenin en büyük ikinci kilisesi olarak bilinir. İhtişamlı mimarisi ve dikkat çekici detaylarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeker. Kilise, Sovyetler Birliği zamanında bütün dinlerin yasaklanması sebebiyle ibadete kapatılmıştır. Gürcistan bağımsızlığını kazandıktan sonra kiliseyi tekrar ibadete açmıştır. Buradaki ziyaretimizi tamamladıktan sonra Batum'un nostaljik sokaklarında yol almaya başlıyoruz. Sonraki uğrak noktamız Batum Orta Camii. Orta Cami, şehirde görülmesi gereken önemli bir inanç turizm öğesidir. Yapımı Osmanlı dönemine denk gelmiştir. Hem iç hem de dış inşasında Osmanlı mimarisi örnekleri taşımaktadır. Ahşap oymacılığı ile ün yapmış Karadenizliler tarafından inşa edilmiştir. Ücretsiz olarak gezilebilen bu cami yılın her döneminde ziyarete açıktır. Bu cami de Sovyetler Birliği zamanında ibadete kapatılmıştır. O dönemlerde bu cami silah deposu olarak kullanılmıştı. Gürcistan bağımsızlığını kazandıktan sonra bütün dinlere hoşgörülü davranmak adına kullanıma açmıştır. Sıradaki mekanımız Batum Meydanı. Batumi Piazza hareketli yapısı ve mimari özellikleriyle Batum'da en fazla kalabalığın bulunduğu yerlerden bir tanesidir. İtalyan mimarisiyle tasarlanan meydan şehrin kültüründen oldukça uzaktır. Her mevsim yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan meydanda sayısız restoran, kafe ve müzikli mekan yer almaktadır.
Meydanda Osmanlı döneminde yapılan Aziz Andrea Kilisesi de bulunmaktadır. Şimdi geliyoruz Batum'un en önemli meydanlarından birine. Batum Avrupa Meydanı. Sahil şeridinde bulunan meydanda Medea heykeli ve astronomik saat kulesi gibi iki önemli yapı da yer almaktadır. Saat kulesi uzunluğu ile meydanın simgesidir ve yön bulma konusunda yerli ve yabancı turiste oldukça yardımcı olmaktadır. İhtişamı ile de büyüleyen Medea heykeli turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Medea heykeli şehrin en önemli simgesidir. Meydanına bulunan heykel şehirde her noktadan görülebilmekte ve şehir için zenginliği, refahı temsil etmektedir. Eşsiz tasarımı ve altın postu ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdikleri heykeller arasında yer almaktadır. Daha sonra Batum Alfabe Kulesi'ne doğru yol alıyoruz. Turistlerin ziyaret etmekten keyif aldığı ve Batum'un cazibe merkezi olan Alfabe Kulesi, ziyaretçilerine muhteşem bir Karadeniz manzarası sunmaktadır. Nezih ve mükemmel manzaralı restorana sahip kulenin bir de gözlemevi ve terası bulunmaktadır. Bu kulede Gürcülere ait olan alfabenin 33 harfi de yer almaktadır. Son olarak da dünyada aşk hikayeleriyle ünlenen Ali ve Nino heykelinin yanına doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Bu heykel şehrin en önemli sembolleri arasındadır. İlgi çekici tasarımı ile göz kamaştıran heykel, hikayesiyle de oldukça ilgi çekmektedir. Hareketli heykel olma özelliğine sahiptir ve her gün belirli saatlerde iki heykel birbirine doğru müzik eşliğinde hareket etmektedir. Mimari yapısı gereği kavuşmalarının kısa sürmesini simgeleyen bir şekilde birbirlerinin içinden geçip uzaklaşmaktadırlar. Ve son olarak Gürcistan'da bulunan Batum Limanı, ülkenin en önemli liman ticaret merkezidir. Batum'un ve Gürcistan'ın gelişmesinde çok büyük katkısı olan liman, özellikle petrol ticaretinde transfer liman olma özelliğine sahiptir. Limanda birçok aktivite bulunmaktadır. Bunların başında da tekne turu gelmektedir. Batum Limanı'nda korsan teknesiyle tekne turumuzu yapıp gezimizi sonlandırmaktayız. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimizde edindiğim tecrübeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım hepinizin keyif aldığı doyurucu bir gezi olmuştur. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Hepinize mutlu günler, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.